Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine üzeri pul pul dağılan, içi kat kat kabaran bir el açması börek tarifiyle geldim. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten katmer kıvamında muhteşem bir lezzet oldu. Görüntüsüyle göze, tadıyla damaklara hitap eden bu tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine klasik 200 milimlik su bardaklarıyla 1 su bardağı ılık sütümü ve 1 su bardağı yoğurdumu alıyorum arkadaşlar. Üzerine klasik çay bardaklarıyla 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu tarifimizde maya kullanmıyoruz arkadaşlar. Kabartma tozu kullanacağız. Bu şekilde sıvı yağımı da ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum arkadaşlar. Elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez. Bu sirke böreğimizin çıtır olmasını sağlayacak. 1 adet yumurta akını içine ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım arkadaşlar. Ve 1 paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Toplamda ben bu tarifim için 6 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu el açması böreklerde daha çok çıtır çıtır olmasını istiyorum. O yüzden maya eklemedim. Eğer yumuşak bir börek istiyorsanız kabartma tozu yerine maya da kullanabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum sıvı malzemelerimi. Önce böyle bir spatula ile karıştırıyorum. Hamurum koyulaşınca spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, bu tür hamur işlerimizde hamurun yoğrulması, hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyorum ve kalan unumu azar azar yine kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamur işleriyle uğraşmayı seven biri olarak gerçekten çok beğenerek, severek yapmış olduğum bir tarif. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Güzelce yumuşacık bir hamur olana kadar yoğurdum. Ve tezgahımı unluyorum ve 9 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Çünkü hamurum artmasını istiyorum. Tekrardan da birkaç tane börek için fırın yakmaya gerek yok. Benim fırın tepsim tam 9 adet börek aldığı için 9 eşit parçaya bölüyorum ve bezeler oluşturuyorum arkadaşlar. Siz daha küçük yapmak isterseniz hamurumuzdan daha küçük bezeler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi avuç içi büyüklüğünde bezelerimi aldım. Unlamış olduğum leğenimi alıyorum. Ve üzerine bol bol nişasta serpiyorum arkadaşlar. Bu böreğimizi nişasta ile açacağız. Gerçekten nişasta da ayrı bir lezzet, ayrı bir çıtırlık verecek böreğimize. Evet, bu şekilde bol bol unluyoruz. Üzerini kapatıyoruz ve 10 dakika dinlenmeye alıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz dinlenirken biz de bu esnada yarım paket margarinimizi eritiyoruz ve üzerine aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve yağımızı da soğumaya bırakıyoruz. Evet, dinlenmiş olan bezelerimden ilk yapmış olduğum bezemden başlayarak bu şekilde nişastadan yardım alarak açma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Bu esnada hızlandırabildiğim kadar hızlandırdım. Videomun çok uzun olmasını istemediğim için bu şekilde bütün bezelerimi açıyorum. Sofra bezinin üzerine sereceğim ve bütün hamurlarım bittikten sonra yağlama işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi de bildiren yorumlarınızı da bekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten kanalımı büyütmek adına sizin görüş ve düşünceleriniz benim için çok kıymetli, çok değerli arkadaşlar.
Videomun yorumlar kısmına bir çiçek, bir böcek emoji, nokta dahi olsa gerçekten çok değer veriyorum. Beni izlediğinizi bilmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ve sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımda bu ve bunun gibi güzel tariflerim, kete açma tariflerim, poğaça tariflerim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, ben sizinle sohbet ederken bu esnada bütün hamurlarımı açtım. Görmüş olduğunuz gibi açmış olduğum hamurlarımı toplu yağlayacağım arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde daha pratik oluyor. Hem de hamurumuz dinlenmiş oluyor. Gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Ben bu tarifim için yarım paket margarin ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Gerçekten tereyağı da böreğimizin lezzetine lezzet katacaktır. Evet, açmış olduğum ilk yufkamı tezgahıma alıyorum. Yağ karışımından üzerine ilave ediyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar. Bu esnada yağımızın soğuk olmasına, yani ılık olmasına dikkat edelim. Aksi takdirde güzel sonuçlar alamayız arkadaşlar. Kaynar dökmüş olduğumuz yağ hamurumuzu pişirir. Gerçekten hoş olmayan görüntüyle karşılaşırız. Evet, ılık yağımdan güzelce her tarafına sürdüm ve rendelemiş olduğum kaşarımdan yufkamın üzerine ilave ediyorum. Bu tarifim için 200 gram kadar kaşar kullandım arkadaşlar. Bu şekilde hamurumu katlıyorum ve ince bir oklavadan yardım alarak sarıyorum. Sarmış olduğum yufkamı bu şekilde oklavamla büzüştürüyorum ve şekilde görüldüğü gibi şekil veriyorum arkadaşlar. Şekil vermiş olduğumuz böreklerimizi tezgahımızın bir kenarına alalım. Böreklerimize çok fazla müdahale etmeyelim. İçerisindeki yağ donduktan sonra alalım tepsimize. Çok fazla müdahale etmezsek şekli bu şekilde kalır arkadaşlar. İçinin donmasını bekleyelim tepsiye almadan önce. Evet, bütün böreklerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Eritmiş olduğum yağ karışımımı sürüyorum. Üzerine ben kaşar kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz lor peyniri ve daha çeşitli malzemelerden de kullanabilirsiniz. Gerçekten kıymalı da çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu tarifimizin şekli şahane. Gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Arkadaşlar, bu böreğimizin içi yağlı bir börek olduğu için, el açması olduğu için gerçekten uzun süre buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde çiğ şekilde buzluktan çıkardıktan sonra 2 saat dinlendirip sonrasında üzerine yumurta sarısını sürüp taze yapılmış gibi, yeni yapılmış gibi pişirip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür el açması börekler biraz zahmetli. Özel günlerimizde hem börek yapıp hem hazırlık yapmak olmuyor tabi. O yüzden özel günlerimizden günler öncesi yapıp buzlukta muhafaza edip özel günlerimizde de çıkarıp gönül rahatlığıyla pişirip taze yapılmış gibi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben bu böreklerimi 200 derece fırında 20 dakikada pişirdim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın markasına ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı pekmez ilave ettim. Güzelce karıştırdım ve böreklerimin üzerine sürüyorum. 5 dakika ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. İnşallah unutmuş, atlamış olduğum bir bölüm yoktur. Şayet merak ettiğiniz ya da unutmuş, atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca malzeme listemi videomun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum bırakırsanız mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, bu şekilde her tarafına gelecek şekilde güzelce yumurta sarılarını sürüyorum ve böreğimi pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. Ben böreklerimin üzerine sadece yumurta sarısı ve pekmez karışımı kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz susam ve çörek otu da ekleyebilirsiniz.
Evet, böreklerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Hala çok sıcak ama videomu tamamlamam gerektiği için son halini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz, gerçekten pamuk gibi yumuşacık, kat kat kabaran bir tarif oldu. Evet, siz böreğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.